Sakız çiğnemenin, ticaretini yapmanın veya sokağa tükürmenin cezası 100.000 Singapur doları veya hapismiş. Evet, yanlış duymadınız. 100.000 Singapur doları veya hapis. Yani yaklaşık 80.000 Amerikan dolarına tekabül ediyor. Asya'nın, Güneydoğu Asya'nın daha doğrusu İsviçre'si olduğunu çok net bir şekilde hissediyorsunuz gittiğiniz her yerde. Singapur gerçekten çok özel bir yer. Yani defalarca kez ziyaret etseniz sıkılmayacağınız yerler vardır ya. Onlardan bir tanesi de çok net bir şekilde Singapur bence dostlar. Kesinlikle gelinmeye, görülmeye değer. En azından 3-4 gün, 5 gün, bir hafta ayırın derim buraya, bir gün yolunuz düşerse. Kesinlikle gelin. Özellikle gece şu bölgeleri bir gezin, keşfedin derim. Arkadaşlar, Singapur sokaklarından sabahın 10'undan selamlar herkese. Singapur günlüklerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bugün erkenden uyandık. Daha bir şey bile yemedik. Bir böyle kendimize geldik. Dedik çıkalım dışarı. Çünkü size göstermek istediğimiz bir şey var ve bizim de bugün yapmak istediğimiz şeyler var. Şansımıza hava çok güneşli. Sabahları yağmur sezonunda bile hava geldiğimizden beri her gün fazlasıyla güneşli Singapur'da. Biz şehrin biraz daha yerel yüzünde kalıyoruz. O yüzden çevreye baktığınızda göreceğiniz binalar çok böyle Singapur'u andırmayan, daha geri kalmış binalar. Hatta bu grafitileri de bu çevreye görebiliyorsunuz. Biraz daha böyle Hint mahallesine doğru bir 20-25 dakika yürüdüğünüzde bu grafitilerden her yerde var bizim kaldığımız bölgede. Güzel yani, yaratıcı bir şey ortaya çıkartmışlar. Sanatla iç içe sokaklar. Bakın bisikletiyle yük taşıyan insanlar var. Şimdi bir karşıya geçelim. Direkt ben konuya gireyim arkadaşlar. Singapur biliyorsunuz ki kapitalizmin merkezlerinden, dünyadaki birkaç finans merkezinden bir tanesi. Ama halen daha burada bile biraz olsun sosyal bir devlet varmış. Tayvan'da biz spor salonuna gidiyorduk. Son 2 aydır, 2,5 aydır falan düzenli olarak fitness'a gidiyorum. Spor yapıyorum ben. Ve Tayvan'da gittiğimiz spor salonları devletin yeriydi. 70 dakikası 50 Tayvan dolarıydı. Yani 1,5 dolardı. Burada da turistler için 3,30 Singapur dolarına spor salonları varmış. Dedik spora gidelim. Önce bir sporumuzu yapalım. Ardından da Singapur'u keşfetmeye devam ederiz. O yüzden sabah erkenden kalktık. Spor salonuna geldik. Adı bu şekilde geçiyor. Singapur'a gelenler aratabilir. İçeride çekim ne kadar mümkün bilmiyorum. Göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar, içeride çekim yasak olduğu için içeriği gösteremiyorum maalesef ki. Biliyorsunuz burası kurallar ülkesi. Diğer insanların özel alanına saygı duyun, çekim yasaktır diye yazmışlar. Ben çoktan başladım şöyle. Ama dediğim gibi çok fazla gösteremeyeceğim size içeriği maalesef ki. 3 dolara spor salonuna gidiyorsunuz. Muhteşem bir şey. Ama çekim yasak. Evet arkadaşlar, antrenmanın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Singapur bayrağını görüyorsunuz hemen burada. Konuşamadım az önce. Burası Yalan Beşar Stadyumu, Yalan Besar Stadyumu. Ve bu stadyumun içerisinde yüzme havuzu da yapmışlar, işte fitness salonu da yapmışlar. Kocaman bir spor kompleksine çevirmişler buraya, yani bizdeki gibi. Maalesef içeride çekim yapmak yasaktı. Yani Singapur'da biliyorsunuz kurallar çok katı. Kırbaç cezasından tutun böyle ufak tefek suçlarda bile
hapis cezası alınan şeyler var. Tabii öyle bir şey yazmıyordu yani içeride, şimdi çok da abartmamak gerek ama çekim yapmak yasaktır. Hatta çekim yapmaktan da ziyade direkt filming, yani video çekmek yasaktır falan diye belirtmişler. O yüzden korka korka böyle birkaç bir şey anca çekebildik. Amber benden önce geri döndü. Onun çalışması gerekiyordu. Ben de şimdi kendimi yere atıyorum. Son 2 aydır, 2,5 aydır düzenli olarak spor yapıyorum. Artık dünyayı gezmeyi bahane etmiyorum yani. Ki özellikle Asya'da geziyorsanız ve özellikle gelişmiş ülkelerde Asya'daki bu olanakları fazlasıyla bulabiliyorsunuz. Hatırlıyorum, Hong Kong'da da insanlar spor salonuna gidiyorlardı. Galiba orada da ya ücretsizdi ya böyle sembolik paralar vardı. Bu arada şunu göstereyim. Galiba bir Taoizm sunağı yapmışlar buraya. Arkada Çin sembolleri var gördüğünüz üzere. Yol kenarı tapınağı arkadaşlar. Bu bölgede biraz daha kültürü yaşayabiliyorsunuz. Şehrin merkezinden bir tık daha uzakta olduğumuz için kültürü hissedebiliyoruz. Bugün çok güzel yerlere götüreceğim sizi. Çok güzel yerleri gezeceğiz. Güzel bir şehirdeyiz, güzel bir ülkedeyiz. Singapur'u şu ana kadar çok sevdim. Ve böyle olanakları da vermiş olması gerçekten benim çok hoşuma gitti yani. Eğer ki yerel halktansanız bu arada 2,5 Singapur dolarıymış. Yani 2 Amerikan doları falan. Yabancıysanız bu fiyat 3,3 Singapur doları. Güzel yani. Şimdi hostelimin bulunduğu bölgeye geldim ben. Hatta hostelimi geçtim neredeyse. Bir şeyler atıştıracağız burada bir yerde. Hatta şurayı göstereyim. Bir food court var bizim hostelimizin hemen yanında. Bakın, duruyan meyvesinden satıyorlar. Meşhur o kokan meyve. Şurada böyle büfe tarzı menüler yapabiliyorsunuz buradan. İstediğiniz yemeği seçiyorsunuz. Şöyle göstereyim bakın. Balık var, tavuk var. 4 dolardan, 4 Singapur dolarından başlıyor fiyatlar. İşte 4,5-5 dolara mesela 3 çeşit, 4 çeşit yemek alabiliyorsunuz. 2 tane tavuklu etli falan yemekler satıyorlar. Şöyle bir gidelim bakalım neler var burada başka. Ben de ilk defa girdim buraya çünkü. Hello. Şöyle sulu yemekler var bakın. Bunlar bayağı güzel duruyor. İnsanlar bakınıyorlar. Rahatsız etmeyeyim çok da. Singapur'da bu olay çok yaygın belli ki. Şehrin birçok yerinde bu tarz food courtlar gördüm ben. Yemek fiyatları genel olarak pahalı olduğundan insanların ucuza yemek bulabileceği, böyle uygun fiyatlara ne bileyim 2-3 çeşit yemek yiyebileceği food courtlar türemiş. Böyle bir şey çıkmış ülkede. Biz de genelde bu tarz yerlerden yemeye çalışıyoruz. Bakıyoruz böyle en temiz, en lezzetli gözüken hangisi var. Güzel böyle ortalama 6 dolara, 7 dolara, bazen 8-10 dolara karnımızı doyuruyoruz. Amerikan doları olarak söylüyorum. Net anlaşılması için. Evet, durumlar böyle dostlar. Ben şimdi hostele bir kendime atayım. Amber'la bir buluşayım. Bir şeyler yiyelim. Ondan sonra Singapur'un altını üste getirmeye kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Amber, what did you get? I want to get laksa. Laksa. What's this? Hot pot. Actually, I don't know because it's Korean laksa. But it's like a young tofu. Young tofu. Amber'a diyorum ki ne aldın? Ben de bilmiyorum ki diyor. Singapur yemeği. Bizim mod bu şu anda. Böyle bir yerden yemek alıyoruz şimdi. Büyük bir food court'a geldim az önce sizinle konuştuktan sonra dostlar. Kamerayı kapattım, buraya giriş yaptım. Ben bir yemek aldım. Amber da yemeğini alıyor. Birazdan göstereceğim yemekleri ve fiyatlara gerçekten şaşıracaksınız. Hep söylüyorum, Singapur dünyanın en pahalı birkaç ülkesinden bir tanesi. Zirvelerde, hatta bazı listelerde ilk sırada bile görebilirsiniz zannedersem. Eğer ki yanlışım yoksa. Burası aşırı pahalı bir ülke. Ortalama maaşlar 4500-5000 dolar. Ama bu ülkede geçen bölümde gösterdim, şehrin merkezinde bile bu tarz food courtlar var ve ortalama 8-10 dolara, 15 dolara maksimum Singapur doları para
karnınızı doyurabiliyorsunuz. Ben az önce şuradan bir yemek aldım dostlar. Bunların tanesi, bu seçtiğiniz şeylerin tanesi 1 ya da 2 Singapur doları. Bakın gayet temiz, böyle esnaf lokantası tarzı. 2 çeşit tavuk aldım ben. Yanında pilav aldım. Bir şeyler daha aldım. Hatta şöyle göstereyim. Tabağım burada. Bakın brokoli var, deniz yosunu var. Şöyle köri soslu bir pilav. Sos soğanın üzerine döktüler. Şöyle bir tavuk var. Bir de büyük bir but var. Çorba da yanında bedava. Bunun hepsi 7 Singapur doları tuttu. Yani 5,5 dolar falan yapıyor. Gerçekten çok ucuz. Amber'ın yemeği de 7,70 Singapur doları tuttu. O da 6 dolar falan. Yani fiyatlar gerçekten uygun. Amber'ın yemeği gelsin, onu da bir göstereceğim size. Görün, en azından farklı bir şey. I'm talking about your hot pot. I'm talking about your food also. The price is very cheap here compared to other places in Singapore. Very local. Yeah. Amber'ın yemeğini de göstereceğim. Dediğim gibi bana afiyet olsun. Şunun bir tadına bakayım, yiyeyim. Sonrasında devam ederiz kaldığımız yerden. Your food arrives. Şuna bakar mısınız ya? This is tom yum soup. No, laksa. Laksa. Laksa çorbasıymış arkadaşlar bu. Hot pot deniyor bu tarz yemeklere. Çorbanın içerisinde bir sürü farklı böyle işte balık topları, noodle vesaire atıyorlar. Laksa Singapur'da satılan meşhur bir çorba. Çin yemeği aslında. Ama burada da Çinliler bayağı çoğunlukta olduğu için çok tutmuş artık Singapur'da bu yemek ve bolca satılıyor. Evet, yemeklerimiz soframızda. That's it. Benim yemek Yemek. yemek. Benim yemek çok farklı değil, o yüzden Amber'ın çorbasının bir tadına bakayım. Bunun tadından bahsedeyim. Oh, it's good. Really good. With coconut. Bunda kokonat da varmış içerisinde. Acılı böyle kokonatlı değişik bir çorba. Ben seviyorum Asya yemeklerini. Güzel yani, bence çok güzel. Deneyebilirsiniz. En başta tadı ağır gelebilir. Ben çok uzun zaman geçirdiğim için Asya ülkelerinde, Uzak Doğu'da, Güneydoğu Asya'da, buralarda alıştım artık. Seviyorum yani. Amber benden yiyor, ben ondan yiyorum. Böyle bize afiyet olsun. Kaldığımız yerden devam edeceğiz yemekten sonra. Singapur biliyorsunuz ki eski bir İngiliz sömürgesi ve İngiliz sömürgesinin o dönemin izlerini halen daha Singapur'da birçok yerde görebiliyorsunuz. Bunu gerek trafiğin akış yönünde, gerek 2 katlı otobüslerde, gerekse o dönemden kalma binalarda fazlasıyla görüyorsunuz. Şimdi bakın, şurada ileride bir otobüs gidiyor ve 2 katlı. Şehirdeki otobüslerin çok büyük çoğunluğu 2 katlı. Hatta ben tamamının böyle olduğunu zannediyordum ki az önce tek katlı bir otobüs de gördüm. Buradan şimdi bir otobüse bineceğim ve şehrin farklı bir bölgesini keşfetmeye gideceğim. Duraklarda bu şekilde otobüs numaraları direkt yazıyor ve otobüslerde ya da metroda banka kartınızı ya da kredi kartınızı kullanarak ödeme yapabiliyorsunuz. Büyük kolaylık gerçekten. Şimdi otobüsümü bekliyorum burada. 2. kata çıkalım ve şehir manzarasını otobüsün içerisinden de biraz olsun görelim bir sonraki durağımıza doğru giderken. 2 katlı otobüsümüz geldi bu arada. Ve bu şekilde üst katta ilerlemeye başladım dostlar. Rengarenk binaların arasından şehrin manzarasını izleye izleye gidiyorum bakalım böyle. Ve şu anda karşımda 1904 yılından kalma bir otel binası görüyorsunuz. Burası Stamford Road olarak geçiyor dostlar. Anladığım kadarıyla yine biraz daha tarihi binaların bulunduğu bir yol. Bu şekilde eski otel binalarını, daha önce ünlü isimlerin kaldığı otel binalarını
bu yol üzerinde görebiliyorsunuz. Tam tarihi binalar derken bakın karşımda şöyle bir yer gördüm. Burası Singapur'un itfaiye istasyonuymuş. Bayağı yine 1800'lerin sonlarından kalma bir bina zannedersem. Hemen ileride de Singapur'un Sanat Müzesi yer almaktaymış. Tarihi 1835 yılından kalma bir kiliseyi de yine görebiliyorsunuz. Ancak bu binaların arasında çok fazla yürüyemiyoruz zannedersem. O yüzden ben farklı bir yere doğru yoluma devam edeceğim. Çok fazla bu binaların içerisine girmeyeceğim. Size şehrin daha farklı bir yüzünü göstermek için asıl gitmek istediğim bir yer var. Oraya doğru yoluma devam etmek istiyorum şimdilik. Hemen burada yine binaların arasından bir başka tarihi kilise kendini belli ediyor. Singapur çok uluslu bir ülke. Çok fazla etnik kökenin yaşadığı ve çok fazla dinin yaşandığı bir ülke. Hindular da var, Müslümanlar da var, ne bileyim Budizme, Taoizme inananlar da var, Hristiyanlar da var. Haliyle kilisede görebiliyorsunuz bu ülkede, Çin tapınağı da görebiliyorsunuz, Hindu tapınağı da. Her kültüre saygının olduğu bir yer. Bu ayrıca hoşuma gidiyor Singapur'a dair. Şehrin içerisinde birçok yerde farklı inançların, farklı kültürlerin yansımasını sonuna kadar hissediyorsunuz gezerken. Bir cadde düşünün. 2,5 kilometre boyunca 25 tane alışveriş merkezi yer alsın üzerinde. Ve bu alışveriş merkezlerinin çoğunluğu son derece lüks alışveriş merkezleri olsun. Dünyaca ünlü markaları satsın. Zenginlere hitap eden bir yer olsun. Burası Singapur'da yer alan Orchard Road. Metrodan indim ve bu yola ulaştım şu anda. Gerçekten enteresan bir yer. Çok fazla aslında görebileceğimiz bir şey yok gibi burada. Ama satılan markalar ve her yerde alışveriş merkezlerinin olması gerçekten ilginç bir durum. Şöyle bu yolu size karşıya geçerken göstermeye çalışayım. Çin Yeni Yılı yaklaştığından etrafta Çin Yeni Yılı'na dair süslemeleri bu şekilde her yerde görebiliyorsunuz. Hatta metrodan çıktığım yerde bir Çin dizaynı vardı, böyle Çin tapınağı gibi bir alışveriş merkezi vardı. Bakın bu malum firmanın yeriymiş. Çin Yeni Yılı'na özel bir dizayn yapmışlar. Kola şişelerini direkt Çin Yeni Yılı için bu şekilde dizayn etmişler. Güzel bir strateji. At yılına giriyoruz arkadaşlar, Asya'da. Bildiğiniz at yılı. Çin takviminde her yıl hayvanlarla sembolize ediliyor. Ve bu yılda at yılı. Baya at yani. Bildiğiniz at. Bu arada hızlı bir şekilde karşıya atalım kendimizi. Yakın olunca ışık çok hızlı yanıyor. Singapur'dayız. Kurallara uymamız lazım. Yoksa bir anda 1-2 bin dolarlık bir ceza yiyebiliriz yani. Benim konaklamış olduğum bölgeyle burası arasında gerçekten büyük bir fark var. Singapur'da kişi başına düşen milli gelir çok yüksek. Dünyada en yukarılarda, satın alma gücü bakımından dünyanın en zengin ülkesi. Bunu hep söylüyorum. Ama bir yandan da Singapur'da da ciddi bir gelir ayrımı olduğunu söylüyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Daha önce gitmiş olduğum bir food court'ta iş ilanı görmüştüm ve iş ilanında zannedersem aylık 2600 dolar maaş alacaklarını söylüyordu. Food court burada yapabileceğiniz zorlu işlerden bir tanesi. Küçücük bir alanda 8 saat, 10 saat yemek pişirmek zorundasınız ve sürekli hızlı servis yapmak zorundasınız. Yani bir Singapurlunun çok da çalışmak isteyeceği bir yer değil. Ancak Amerikan dolarına vurduğunuzda 2200-2300 dolar gibi bir maaşa tekabül ediyor orada verdikleri maaş. Bu da aslında çok küçük bir rakam Singapur'da. Çünkü ortalama maaşlar 4500-5000 dolar arası burada. Ama eğer ki bir mesleğiniz yoksa gerçekten yaşamanın bence zor olduğu bir ülke. Bunun örneklerini geldiğimden beri görüyorum. Yani şehirdeki ayrımı belli bölgelerde özellikle fazlasıyla hissedebiliyorum. Bu arada bakın yine farklı bir alışveriş merkezi. Bayağı kendine özgü bir dizaynı var ve buradan metroya da geçebiliyormuşsunuz mesela. Metro ülkede, şehirde her yere gidiyor. Bu yüzden birçok insan araba sahibi olmamayı tercih ediyor Singapur'da. Gerek vergiler sebebiyle gerekse de metro çok pratik olduğundan neden araba alayım gözüyle bakıyor insanlar direkt.
Bu arada Turkish döner kebap, Turkish ice cream diye yazmışlar bakın. Türk döneri her yerde. Singapur'da direkt karşınıza çıkıyor. Şöyle yakından da göstereyim. Şurada Maraş dondurmasını da yapmışlar ama satan arkadaş Singapurlu. Tavuk döner 16 dolarmış bu arada. İlginç bir fiyatlandırma. Herhalde bir 12-13 Amerikan dolarına tekabül ediyordur diye düşünüyorum. Burada bir sokak gözüme çarptı. Gökdelenlerin arasında, alışveriş merkezlerinin arasında bu şekilde 2 katlı, onların tarihi mimarisine uygun binalar yapmışlar ve burayı bir ne diyeyim, yeme içme alanına, çarşıya çevirmişler adeta. Gündüz olduğu için şu anda boş gibi etraf ama Singapur'da kendi kültürlerini tutmaları, ne bileyim şehrin ortasında bile bu tarz yerlere sahip olmaları benim açıkçası çok hoşuma gidiyor. Belli ki burası zamanında tarihi bir bölge, tarihi bir mahalleymiş ve binaları yenileyip turizme kazandırmışlar. Bakın mesela daha eski halinde burada görebiliyorsunuz. O İngiliz döneminde buradaki yerel halkın yaşadığı evler aslında bugün burada barlara, restoranlara çevrilmiş ve bir yandan da turizme kazandırmışlar. Yani şu görüntü güzel bir görüntü açıkçası. Bu arada fiyatlar arkadaşlar bayağı fena. Az önce şey yazıyordu. 6 tane bira 66 dolar. Yani tanesi herhalde 10 Amerikan dolarına falan tekabül ediyor. Bu arada sokak tepeden bu şekilde gözüküyor. Cape Town şehrinde, Güney Afrika'da gitmiş olduğum bir sokak vardı. Oranın en meşhur böyle rengarenk sokağıydı. Biraz oraya benzettim yukarıdan aşağı doğru inerken. Ama tabii orada bu tarz gökdelenler, yüksek binalar yoktu. Çünkü orası Singapur'un olduğu gibi bir finans merkezi değil yani. Singapur'un gerçekten son derece gelişmiş bir ülke olduğunu, Asya'nın, Güneydoğu Asya'nın daha doğrusu İsviçre'si olduğunu çok net bir şekilde hissediyorsunuz gittiğiniz her yerde. Bunu size daha da çok hissettirecek bölgeleri göstereceğim bugün. Hava kapalı şansımıza yağmur yağabilir ancak size buradaki tropikal bir adayı da göstermek istiyorum aslında. Eğer ki vaktimiz yeterse bir de Singapur'un yapay bir tropikal adasını birlikte görelim istiyorum. Yapay diyorum çünkü gerçekten çok ilginç bir yer. Bu arada şunu da göstereyim. Bu tarz fütüristik üst geçitleri Singapur'daysanız her yerde göreceksiniz. İşlevi alışveriş merkezlerini, devasa gökdelenleri birbirine bağlamak. Ve şu anda gökdelenlerin adeta gökyüzünü deldiği şehrin finans merkezinde, merkezi noktalarından bir tanesindeyim. Kadraja dahi sığmıyor binalar. Çok acayip bir yürüyüş yolu burası. Raffles Quay olarak geçiyor olması lazım. Şu anda zaten kapalı bir hava var ve ben gökdelenlerin arasına girdiğimde resmen akşam olmuş gibi bir görüntü ortaya çıkabilir. Çünkü etraf bayağı bir kararıyor. Yani zaten bulutlu hava dolayısıyla çok fazla güneş yokken gökdelenler tamamen olan gün ışığını da kapatıyor şu anda. Singapur'da 200'den fazla bankanın yer aldığı söyleniyor. Ülke tam anlamıyla bir finans merkezi. 1800'lü yıllarda İngilizler Singapur'a geldiğinde buranın haritadaki konumuna bakıyorlar. Ve diyorlar ki burası liman ticaretinde bizim işimize yarar. Ve Singapur'un liman ticareti ta o dönemlere dayanıyor. O günden beri bu liman ticaretinin üzerine giderek ülkeyi bir finansal merkeze çeviriyorlar. Ve bunun sonucunda son derece lüks, son derece gelişmiş ve dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi olmayı başarmış Singapur. Ve bunu tüm imkansızlıklara rağmen başarmış bir ülke. Bu arada şu anda rüzgar dolayısıyla neredeyse ben bile uçacağım. Şu karşımda görmüş olduğunuz noktaya geçen bölümde gelmiştik. Bu gökdelen ormanının ortasında yine bir food court yer almakta. Tarihi bir bina, 1800'lerin sonlarında yapılmış bir bina. Tepesinde bir saat kulesi yer alıyor ve şu noktada
bu binayı olduğu gibi bırakmışlar. Burayı geçen bölümde gezdik. Buradan kesitlere yer vereceğim şimdi. Ben kaldığımız yerden etrafı keşfetmeye devam edelim istiyorum. Ancak yağmur başlıyor gibi. Tropikal havanın azizliğine uğrayacağız gibi gözüküyor bugün. Tropikal yağmura tutulacağız gibi. Yapacak pek bir şey yok. Ben yağmurdan saklanabileceğim bir yere atacağım kendimi şimdi. Hızlı bir şekilde, çünkü tropikal yağmurlar gerçekten farklı bir seviyede oluyor. Yani yağdığı zaman resmen gökyüzünden birisi böyle sanki kovayla üzerinize su döküyormuş gibi oluyor. Bir anda patlıyor hava. O yüzden şurada ben gökdelenlerin içerisinde bir yere saklanayım bence. Evet, tam da az önce bahsetmiş olduğum gibi tropikal yağmur bir anda bastırdı ve ben burada bu binaların arasında açıkta kaldım maalesef ki. Kırmızı ışık yanıyor, insanlar geçiyor ama ben açıkçası o riski almak istemiyorum. Ve an itibarıyla durum bu arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Yakın çekimde buraya bırakırım. Şu an olduğum yerde bile acayip derecede ıslanıyorum. Çok fena bir hava durumu var. Evet, tropikal havadan nasibimizi aldığımıza göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Çok ilginçtir ki aşırı öyle hızlı başlayan yağmur bir anda kesildi. 5 dakika falan geçti şu anda. Ya bir anda rüzgar, yağmur başlamışken bir anda da kesildi, yok oldu, gitti. Burası gökdelenlerin arasında yer alan, insanların spor yaptığı, yürüyüş yaptığı güzel bir park, bir yeşil alan. Çok da gerçi yeşillik kalmamış şu anda ama olsun. Şöyle bir konumdasınız. Nereye kafanızı çevirseniz gökdelenlerle karşılaşıyorsunuz. Ve burada bu çevrede bile, bu binaların arasında bile olabildiğince parklar yapmaya çalışmışlar. Birkaç blokta bir bu şekilde yeşil alanlar, parklar karşınıza çıkıyor. Hemen arkada bu arada Marina Bay Sands binası gözüktü. Görüyorsunuz, binanın üzerine oturtulmuş bir gemi var. Singapur'un en sembol yerlerinden bir tanesi. Aslında bugün buraya gelme gibi bir düşüncem yoktu. Tekrardan buraya gelmeyi düşünmüyordum. Ancak merkezi bir noktaya gelince ve hava şartları da çok değişken olunca kendimi bir anda burada buldum diyebilirim. Aslında şehir beni buraya getirdi, şartlar beni buraya getirdi diyebilirim zannedersem. Eğer ki tropikal bir ülkedeyseniz bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Tam az önce yedim, yağmur dindi, yağmur gitti, çok daha kötüsü geri geldi. Marina Bay binasının karşısına kadar geldim. Deli bir manzarayı görürüz. Buraları gezeriz. Ve tam bu binanın altına girmişken, tam kendimi şöyle bir alana atmışken öyle bir yağmur bastırdı ki dostlar, dışarı adım atamıyorum. Benim gibi bir sürü insan şu anda burada mahsur kalmış durumda. Yağmur sezonu Güneydoğu Asya'da ve herhangi bir tropikal ülkedeyseniz bunları yaşamaya hazırlıklı olmanız gerekiyor. Şu an resmen gökyüzü delinmiş gibi bir hava durumu var dışarıda. Geldiğimizden beri hava güneşliydi, yağmur yağmıyordu. Sürekli hava durumunda yağış gözüküyordu ama hiç yağmur yoktu. Bugüne kısmetmiş. Şu an resmen gökyüzü delinmiş gibi bir hava durumu var dışarıda. Geldiğimizden beri hava güneşliydi, yağmur yağmıyordu. Sürekli hava durumunda yağış gözüküyordu ama hiç yağmur yoktu. Bugüne kısmetmiş. Bugün Singapur'daki son günüm. Yarın yola çıkacağız tekrardan. Ve dedim ki son günümde farklı yerleri keşfedelim ama maalesef hava durumu, şartlar planlarınızı çok net bir şekilde engelleyebiliyor. Ancak bu şehirde yer altından her yere gidebiliyorsunuz. Yağmur dinmezse yerin altından kendimi farklı bir yere atacağım ve kapalı alanları keşfedeceğiz şehirde en azından. Bakalım. Böyle bekliyorum şimdilik.
Arkadaşlar aradan 2-2,5 saat kadar vakit geçti. Ben en son yağmurun altında koştura koştura kendim metroya attım. Bir yerde bir şeyler yedim ve şöyle bir noktaya geldim. Hemen karşımda bakın bir itfaiye istasyonu var. Biz bunu görmüştük ve yukarıya doğru devam etmiştik. Ama hemen bunun aşağısında çok güzel bir alışveriş merkezi varmış. Ve bu çevrede de aslında çok güzel yerler varmış gezilecek. Tabii yağmur dolayısıyla sokağa inemiyoruz şu anda. Şu itfaiye istasyonunu size yakından göstereyim dedim. Bir de buradaki AVM'yi görelim dedim. Ve hemen yolun bu tarafında da çok güzel bir nokta bulunmakta. Adını unuttum. Clark Quay gibi bir ismi vardı zannedersem. Nehrin kenarına açık hava alışveriş merkezi, böyle eğlence merkezi tarzı bir yer yapmışlar. Singapur çok fazla yağmur olan bir yer olduğu için sokaklarda ve ne diyeyim üst geçitlerde vesaire sürekli bu korunakları görüyorsunuz. Bu ülkenin güzel yanı ve çok fazla alt geçit yer aldığından yağmurdan etkilenmeden de gezmeye devam edebiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir şey gördüm. Devlet halkının sağlığını düşünüyor abi. Bir tanesi 3 dolar. Şeker kamışı suyu. Hemen burada da 2 dolara doğal portakal suyu varmış ve galiba ayda 3 tane mi alırsanız 4 tane mi alırsanız bir tanesi bedava oluyormuş bunun. Yani bedavadan bir taneyi kapıyorsunuz. Güzel. Şöyle bir bu alışveriş merkezinin içerisine girelim. Dünyanın satın alma gücü bakımından en zengin ülkesinde bir alışveriş merkezi nasıl gözüküyor? Kısa da olsa görelim. Daha önce bir alışveriş merkezine girmiştim. Bu Marina Bay binasının içerisindeki bir alışveriş merkeziydi. Bir de burayı görelim. Bu arada galiba çocuklara ayrılmış bir alan var burada. İnsanlar oturuyorlar bakın. Çalışanlar var. İlk defa böyle bir şey gördüm mesela bir alışveriş merkezinde. Bayağı tribün gibi böyle yukarıya doğru kat çıkmışlar resmen. Bu arada yine Çin yeni yılı için yapılmış bir tasarım görüyorsunuz. Klasik at abi. Arkada basketbol potası var. Şöyle göstereyim bakın. Sosyal bir alan gibi yapmışlar böyle alışveriş merkezinin içerisinde. İnsanlar da oturuyor kafasına göre. Bir de şurada ne diyeyim bir tırmanma duvarı gördüm. Hatta bakın şurada da insanlar tırmanıyorlar aşağıdan. Bayağı alışveriş merkezinin içerisinde indoor climbing yani iç mekan tırmanışı yapabiliyorsunuz. Aşağıya ineceğim birazdan. Aşağıdan izleriz bunu detaylıca. Bakın insanlar güvenlik ekipmanlarını takmışlar ve AVM'nin içerisinde şu duvara tırmanıyorlar. Güzel, biraz fütüristik bir alışveriş merkezi olmuş. Alt katta insanların etrafından ufak böyle bir havuz da geçiyor. Singapur'da sanata çok önem veriyorlar ve yaptıkları şeyin özgün olmasına gerçekten çok önem veriyorlar. Yani ben en azından bunu gördüm şu geçirdiğim kısıtlı sürede. Bakın şimdi daha yakından da buradaki bu tırmanış duvarını görebiliyorsunuz. Ülkede spora ne kadar önem verildiğini de buradan anlayabilirsiniz bu arada. Sabah erkenden spor salonuna gittik ve çok küçük bir paraya yani Singapur şartlarında komik bir paraya sporumuzu yaptık. AVM'nin ortasında bu şekilde tırmanış yapabiliyorsunuz. Daha kim bilir nice örnekleri vardır bunun. Kaldığımız yerde ücretsiz futbol sahası var mesela. Bu arada bakın şöyle fütüristik bir restoran var. Fiyatlar 5 dolardan başlıyor. Ama tabii bunlar sadece atıştırmalık. Ana yemekler büyük ihtimalle bir 15-20 dolar vardır Singapur doları olarak. Şöyle bir food court gördüm şimdi. Etrafa bakınıyordum. Burada kim varmış? What are you think? Chinese hot pot. Chinese hot pot. Dry hot pot. Again. Yes. Amber bakın şöyle bir Çin yemeği almış. Göstereyim. Hot pot diyorlar buna da yine. Noodle var içerisinde. Balık topları var. How much was this plate? 14. 14 dolar yani 10 Amerikan doları falan yapıyor. AVM'de bile böyle büyük bir tabağı bu fiyatlara yiyebiliyorsunuz yani az çok. Amber'la
buluştuk tekrardan. O çalışıyordu. And this is like calculated by weight. Kiloya göre, kilosuna göre, gramajına göre hesaplıyorlarmış bu arada. Spicy one. Amber'la tekrar buluştuk sonunda. Keşfetmeye beraber devam edeceğiz bakalım. Yağmur izin verdiğince. Enjoy your meal. Bu arada en alt kattan da bu şekilde gözüküyormuş bu tırmandıkları yer. Yükseklik bayağı bir var. Bilmiyorum da 3. katına kadar çıkıyor zannedersem AVM'nin. Özellikle şu duvarın arka tarafı. Az önce bir gezdik bakanlık. Bakın şurası 3. kat ve oraya kadar tırmanıyor insanlar resmen. Ve bayağı da popüler bir yere benziyor yani. Tırmanış kulübü gibi. Interesting shopping mall. Climbing. You want to climb up? Like Alex? Not really. Alex diye bir tane kaya tırmanışçısı Taipei 101 binasının tepesine tırmandı biz Tayvan'dayken. Daha yeni bir olay, belki görmüşsünüzdür dostlar. Netflix'te canlı yayınlandı. Amrad onu söylüyordum az önce. Normalde alışveriş merkezinde daha fazla çekim yapmayacaktım. Ancak ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Bakın şimdi. Şurası AVM'nin çıkışı ve çıkıştan içeriye doğru kırmızı bir yol geliyor. Ve ne yazmışlar bakın. Yürümek yasaktır. Sadece bisikletliler girebilir. AVM'nin içerisinde bisiklet yolu var. Amber, come, this bicycle road. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Dilerseniz bisikletinizle bu şekilde bu yolu takip ederek bütün AVM'yi turlayabiliyormuşsunuz. Bakın buradan biz geçemiyoruz. Sadece bisikletliler geçebiliyor. İlginç. Derken burada da bir bisiklet mağazası karşımıza çıktı. Singapur'daki AVM'ler de farklıymış arkadaşlar. Bunu anladım yani. İlk gittiğim AVM'de yukarıdan bir şelale dökülüyordu falan. Havalimanında yine yapay bir şelale vardı. Buradaysa farklı olaylar var. Kendilerinden bir şey katıyorlar. Özgün dizaynlar katıyorlar sürekli gittiğiniz yerlere. Güzel yani. En azından hava yağmurlu olduğunda gidip böyle birkaç AVM vesaire farklı yerler gezebilirsiniz bir gün yolunuz düşerse. Bir gün birisi size tropikal hava nasıl bir şey diye sorarsa bugünü bu videoya örnek gösterebilirsiniz dostlar. Ya var ya, gök gürültüsü, şimşekler falan, böyle acayip bir hava vardı. Şu an etrafa bakar mısınız? Bulutlar giderek dağılıyor. O golden hour dediğimiz olay gerçekleşiyor şu anda resmen. Etraf böyle hafif turuncumsu. Marina Bay binasını net bir şekilde görebiliyoruz. Burada nehrin kenarında yer alan meşhur bir bölgeye geldik. Galiba Clark Quay'di buranın adı. Bu nehrin üzerinde teknelerle Venedik'teymişçesine turlar yapabiliyorsunuz. Gezebiliyorsunuz burada. Bulunduğumuz cadde de bayağı meşhur bir caddeye benziyor. Hatta şurada sol tarafımda insanlar oturmuşlar. İçeceklerini içiyorlar. Yemeklerini yiyorlar nehrin kenarında. Buradan Marina Bay'a kadar uzanan güzel bir yürüyüş yolu var. Dedik ki biz de madem yakınlardayız, bu yürüyüş yolunu bir görelim. Ardından da Marina Bay'e doğru yolumuza devam edelim. Biraz şimdi size bu çevreyi göstermeye çalışacağız yürürken. Ve arkadaşlar şu anda muazzam bir yere geldik. Gökdelenler arkamızda. Sürekli botlar geçiyor nehirden. How is here? It's amazing night. Extremely nice. Şurada bir şey var arkadaşlar. Bungee jumping gibi iki tarafı lastiklerle bağlı bir araba gibi düşünün. Yukarıya doğru atıyor insanları böyle. Çığlık çığlığa insanlar yukarıya doğru fırlatılıyorlar. Güzel bir eğlence merkezi burası. Yani daha önce gelmeyi isterdim. Ama gerçi hava durumu sebebiyle bugün daha önce gelemezdik yani, gördünüz. Karşı tarafta üstü kapalı bir kısım var. Evler buranın mimarisine göre yapılmış. Tarihi mimarisine göre. Ve böyle farklı bir hava katmış şehre, bakın. Sanki bir tersane gibi böyle arkada vinçler falan yükseliyor böyle. Dizayn mı gerçi, inşaat mı bilmiyorum ama güzel, hoş bir görüntü var.
Singapur'un Venedik'ini keşfetmeye devam ederken size ben Singapur'daki ilginç cezalardan bahsetmek istiyorum dostlarım. Bu ülkenin yasaklar ülkesi olduğunu defalarca kez söyledim ama bu ülkede hangi yasakların ne gibi cezalara sahip olduğundan çok detaylı bir şekilde bahsetmedik. Bundan bahsedeyim istiyorum biraz. Öncelikle şu gelmiş olduğumuz köprüyü bir göstereyim. Etrafımız tamamen alışveriş merkezleriyle çevrili. Şu uzun bina bir alışveriş merkezi. Bu sol tarafımda görmüş olduğunuz tersane gibi olan bina bir alışveriş merkezi. Karşımızdaki yer yine bir alışveriş merkezi sayılır. Dostlar, Singapur'da sakız çiğnemek ve sakız ticareti yapmak yasak. Evet, ülkede sakız ticareti diye bir kavram var. Ve bunun cezası neymiş biliyor musunuz? Hemen elimdeki listeden okuyorum size. Direkt listesini çıkarttım bunun. Sakız çiğnemenin, ticaretini yapmanın veya sokağa tükürmenin cezası 100.000 Singapur doları veya hapismiş. Evet, yanlış duymadınız. 100.000 Singapur doları veya hapis. Yani yaklaşık 80.000 Amerikan dolarına tekabül ediyor. Bunun dışında eğer ki Singapur'da bir public tuvalete, yani halka açık devletin bir tuvaletine giderseniz ve sifonu çekmezseniz 150 Singapur doları cezası varmış. Yani sifon çekmemenin cezası 150 dolar. Evet. Bu arada manzaraya bakar mısınız? Yukarıdan püfür püfür klima esiyor şu anda. Binalar etrafım bu şekilde. Muazzam. Gerçekten muazzam. Eğer ki Singapur'da birinin Wi-Fi'na izinsiz bir şekilde bağlanırsanız bunun cezası da 10.000 Singapur dolarıymış dostlar. Veya ülkeye elektronik sigara sokmaya çalışırsanız ya da sokarsanız bunun da hapis cezası varmış mesela. Gerçekten çok fena cezalar var. Bakıyorum hemen trafik ışıklarında, eğer ki kırmızı ışıkta karşıya geçerseniz, ışığa uymazsanız bunun cezası da 1000 Singapur dolarıymış. Haliyle bu ülke güvenli olacak yani. Başka seçenek yok. Çünkü kurala uymayanı çok ciddi anlamda devlet cezalandırıyor. Bunun yapılması da güzel yani. Bu ne bu arada bilmiyorum arkadaşlar. Muhteşem bir yerdeyiz ya şu anda. Gerçekten Singapur'a yakışır bir alışveriş merkezindeyiz şu anda. Daha doğrusu bir eğlence merkezindeyiz. Burada fışkiyelerimiz var arkadaşlar. Olmazsa olmazı böyle yerlerin. Güzel. Hemen burada canlı müzik yapılmakta. Çok güzel bir binayı bara çevirmişler. Canlı müzik yapan yerler, rengarenk binalar, nehrin kenarında bu şekilde oturup içeceğinizi yudumlayabileceğiniz yerler. Güzel bir tesis kurmuşlar gerçekten arkadaşlar. Singapur'a yakışır bir yer. Videoda belirttim. Şehirde, ülkede girdiğim her alışveriş merkezi, ne bileyim her noktada bir özgünlük var. Kendilerine özgü bir şey katmışlar. Ne bileyim hep farklı projeler geliştirmişler ve şehir böyle sanki böyle oyunlarda tasarladığınız şehirler gibi. Bir kapıdan giriyorsunuz, her şey değişiyor. Sürprizlere çok açık bir yer. Açıkçası bu da ayrıyeten size bir dopamin salgılatıyor. Daha çok sevdiriyor burayı. Galiba burası da o bungee jumping gibi sizi yukarıya fırlattıkları nokta. Ve havanın kararmasıyla beraber çevre, etraf tamamen değişti. Arkadaşlar, eğer ki burada kendinizi şu şeyle yukarıya doğru attırmak istiyorsanız 45 Singapur dolarıymış bunun bedeli kişi başı. Ve 2 sefer beni atsın diyorsanız bu araç 70 Singapur dolarıymış. Ciddi rakamlar ama güzel, eğlenceli bir şeye benziyor yani. Şimdi Marina Bay'e doğru devam edeceğiz. Şehri bir de gece ışıklarıyla görelim son olarak. Bakın şimdi bir mekanizmayla bu arkadaşları yukarıya doğru çekiyorlar ve şimdi ok gibi fırlatacaklar.
Çok acayip bir şey ya bu gerçekten. Adrenalin bağımlısıysanız eğer bayılacaksınız yani. Abi bu neymiş böyle, bizim tepemizden geçiyor. O kadar yakınımızdan geçti ki az önce, böyle çok hızlı bir şekilde. Meğerse yanlamasına sallanıyormuş en tepeden. Çok acayip bir aletmiş ya. You missed the most highest part. No, I record. Wow, you want to try? No. Korktuk ikimiz de. Did you get scared when you see they're passing up of us? Yeah, I was like, oh, going to crash. Like, Bir anda bizim üzerimizden fırlamaya başladı. Biz yukarıya doğru fırlayacak diye beklerken acayip bir şeymiş arkadaşlar bu gerçekten. Wow. So scared. Telefonla çektiğim görüntüyü bırakacağım. Şu şey üzerimizden çok fena bir şekilde fırladı ya. Ve arkadaşlar şu anda şu gelmiş olduğumuz yerin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem bir yerdeyiz gerçekten. Burası az önce yürümüş olduğumuz alışveriş merkezi gibi olan yerin yanı. Ve şuraya bakar mısınız? Bir kanal ve binalar resmen burada birbirleriyle buluşuyor. Bunların üzerine buradan yürüyebiliyorsunuz. Marina Bay'e doğru buradan yaklaşık 10 dakika yürümemiz gerekiyormuş. Ve hiç bulunmadığım bir yoldu burası daha önce. Alt geçitten bir çıktık, böyle bir yere ulaştık bir anda. Singapur gerçekten sürekli şaşırtmaya devam ediyor. Şu binaları tam olarak gösterebileceğim bir yer arıyordum bu şekilde. Diyordum o güzelliklerini yansıtayım size Singapur'un. Ama gündüz gösterememiştim. Akşamsa direkt denk geldi yani. Direkt böyle bir yerde buldum kendimi. Muazzam ya. Bu binaların arasından böyle bir kanalın kenarından Marina Bay'e doğru devam ediyoruz. Geldiğimizden beri gündüzleri çok gezmiştik ve akşam hep böyle yorgun oluyorduk. Buraya akşam gelmek hiç nasip olmamıştı bu sefer. Son günümüzde buranın akşamını da görüyoruz. Gerçekten geceleri bir başka oluyor böyle şehirlerin. Gece mutlaka gezin. Zaten ışık şovları falan da yapılıyor. Açıkçası özellikle geceleri fazlasıyla etkileyici bir yer. Yani gündüz belki birçok şeyler etkilenmeyebilirsiniz. Hatta şu binalar gözünüze kötü bile gözükebilir ama geceleri bambaşka bir hal alıyor. Neyse. Devam edelim bakalım biz. Marina Bay'de nelerle karşılaşacağız merak ediyorum birazdan. Şu görüntüyü muhtemelen dünyada çok az yerde, çok az şehirde görebilirsiniz. Belki de bir tek burada görebilirsiniz. Singapur gerçekten çok özel bir yer. Yani defalarca kez ziyaret etseniz sıkılmayacağınız yerler vardır ya. Onlardan bir tanesi de çok net bir şekilde Singapur bence dostlar. Kesinlikle gelinmeye, görülmeye değer. En azından 3-4 gün, 5 gün, bir hafta ayırın derim buraya bir gün yolunuz düşerse. Kesinlikle gelin. Özellikle gece şu bölgeleri bir gezin, keşfedin derim. Enteresan, tarihi görünümde bir köprünün üzerinden karşıya doğru atıyoruz kendimizi. Geniş açıda gösteriyorum burayı çünkü inanılmaz yakın çıkıyor dar açıda dostlar. Güzel bir otel binası, gökdelenler. Böyle farklı bir havası var ya bulunduğunuz yerin. Şu köprüyü ışıklandırmayı bile düşünmüşler. Bazıları Singapur'da her şeyin çok yapay olduğunu söylüyorlar ki haksız da sayılmazlar yani. Burası bir şehir sonuçta. Evet, her şey yapay. Büyük binalar vesaire. Bunları görüyorsunuz her yerde ama her şeye kendilerinden bir dokunuş katmışlar, bir özgünlük katmışlar. Ne bileyim,
o gökdelenlerin yanında tarihi görünümde şöyle yeni bina da görebiliyorsunuz. Her ne kadar Singapur böyle binalarla dolu, betonlaşmış bir şehir olsa da dostlar, olabildiğine özgün bir yer bence. O özgünlüğü hissediyorsunuz birçok yerde. Ve arkadaşlar şu anda Singapur akşamları için en güzel noktadayız. Marina Bay'a artık ulaştık. Etrafım muazzam gözüküyor. Amber da beni çekiyor bir yandan. Şöyle bir göstereyim size. Binalar karşımızda. Marina Bay Sands binası. Şurada bir yerde bir amfiteyatro olması lazım. Oteller. Nehirde yolculuk yapan insanlar. Gerçekten muazzam bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Şimdi buradan yavaş yavaş biz Merlion heykelinin olduğu yere doğru ilerlemeye başlayacağız. Let's go Merlion. Oh, so close. Şöyle Merlion heykeline gidelim bakalım. Dilerseniz bu binanın tepesine çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Tepesi zaten görüyorsunuz düz bir şekilde bir gemi şeklinde yapılmış. Oradan da bu manzarayı izleyebiliyorsunuz. Ama bence buradan bu manzaranın tadını çıkartmak daha güzel. Merlion heykeli de bu arada hemen önümüzde gözüktü şurada. Ona doğru yaklaşıyoruz. Bakın hemen burada insanlar şu görmüş olduğunuz gemilere biniyorlar ve turlara katılıyorlar. Tekne turu yapmak için dünyadaki güzel noktalardan bir tanesi olabilir. Özellikle akşamları bence. Ve meşhur, dünyaca ünlü yarı balık yarı aslan olan Merlion heykeli de kendini gösterdi burada bakın. Evet, tüm Singapur'un en sembol yerlerinden bir tanesindeyiz. Amber ve Merlion heykeli. Geçen gün ben gündüz vakti geldiğimde bu kadar güzel durmuyordu burası açıkçası. Özellikle bulutlu bir havada. Ama akşamları şu ışıklar her şeyi değiştiriyor. Bakın bir sürü insan oturmuş burada. Buranın tadını çıkartıyorlar. Biz de şimdi buraya bir yere oturacağız ve biraz dinleneceğiz. Manzaranın tadını çıkartacağız. Evet arkadaşlar, uzun bir günü geride bıraktık. Marina Bay'i de gecesiyle de son günümüzde görmüş olduk. Artık yarın Singapur'a veda edeceğiz. 3 videoluk çok güzel bir Singapur serisi oldu. Bir sonraki videoda artık yeni ülkemize gidiyor olacağız. Beraber yeni ülkemizi keşfetmeye başlayacağız. Burayı akşam size göstermeyi çok istiyordum. Bugün gündüz bir türlü video çekemeyince akşam yolumuz buraya düştü. Güzel de oldu yani. İyi ki akşam geldik burayı. Gecenin karanlığında da gördük, keşfettik. Umarım buraya kadar videoyu fazlasıyla beğenmişsinizdir dostlar. Singapur'un ilginçliklerini, ikonik yerlerini, tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştım bu seride. Farklı bir ülkeyi daha gezmiş olduk beraber. Benim daha önce 2 kez geldiğim bir ülkeydi. Ama yıllar sonra, yaklaşık 7 yıl sonra 3. kez tekrardan gelmek hiç fena olmadı açıkçası. Ben çok keyif aldım bu gezde. Umarım siz de videolardan fazlasıyla keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın dostlar. Sonraki videolarda yeni ülkemizde ve yeni ülkelerde görüşmek üzere. Singapur'dan, Marina Bay'den herkese selamlar. Bir de videoyu buraya kadar izleyen sen, güzel abim, ablam, kardeşim, bir like atarsanız çok iyi olur. Videolarımızın daha fazla etkileşim alması için sizin beğenileriniz çok çok önemli dostlar. Son olarak beğenmeyi unutmayalım videoyu. Singapur'dan, Marina Bay'den selamlar, sevgiler herkese. Görüşmek üzere dostlar.